Genel olarak Louis Althusser'in felsefesi. Fransız yapısalcı Marksist filozof Louis Althusser 1918 yılında Cezayir'de doğar. 1948 yılında Fransız Komünist Partisi'ne katılır ve 1980 yılına kadar Paris'te felsefe öğretmenliği yapar. Althusser ekonomik belirlenimcilik konusunda Frankfurt Okulu'ndan daha ileri gider. Althusser Marksizmi, Marx'ın Hegelci özcülüğünü ekonomizm ve hümanizma olarak iki şekilde reddeder. Bu doğrultuda Althusser'in Marksizm ekseninde farklı bir bakış açısı getirdiği görülmektedir. Marksist Althusser, anti-hümanist ve anti-ekonomist olarak tanımlanır. Althusser, hümanizmayı kabul etmez. Çünkü hümanizm, değişimin önceden verildiği sabit insan doğasını yansıtır ve toplumsal gelişme bu değişimin bir parçası olarak görülür. Althusser, bireylerin bu sabit doğayı kabul etmesi yerine bu yapılarda nasıl uyumlu olduğu üzerine düşünür ve bu nedenle yapısalcı Marksist olarak tanınır. Yapısalcı bakış açısına göre ideoloji, toplumsal formasyonda var olan birey ya da kitleleri etkileyen güçtür. Yapısalcı Althusser, anti-hümanist anlayışıyla kitlelerin ses çıkarmadan ideolojik yapılar ile nasıl uyumlu hale getirildiği üzerine durmaktadır ve bunun üzerinde çalışmalar yapar. Yapısalcı kültürel Marksizmi savunan Althusser, ideoloji, kültür, toplumsal yapı ve iktidar arasındaki ilişki üzerinde durur. Althusser, ideolojinin, kültürün, toplumsal yapının ve iktidarın birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Althusser, çalışmalarını nesnelci ve bilimsel olarak görür. Bunu olgun Marx ekseninde yapısalcı yaklaşımıyla geliştirir. Marx'ın Althusser'e daha nesnel ve bilimsel bir yaklaşım kattığı görülmektedir. Althusser, Antonio Gramsci gibi ideoloji üzerinde yoğunlaşır ve ondan etkilenir. Althusser'in Gramsci'den etkilendiği anlaşılmaktadır. Althusser, ideolojik kuramının Marksizm ekseninde Gramsci'nin egemen ideoloji ve hegemonya kavramlarından etkilenerek geliştirir. Althusser, ideoloji üzerinde yoğunlaşırken kapitalist egemen ideoloji ve hegemonyanın birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Althusser, anti-ekonomist bakış açısıyla devletin ideolojik aygıtları ile ideolojiyi somutlaşan ve bireylerin bilinçlerini şekillendiren güç olarak görür ve ideolojiye göreli olarak bağımsızlık tanır. Althusser'in ekonomik yapıyı reddetmesiyle ideolojiyi bağımsız tutması, ideolojinin nasıl varlığını sürdürdüğünü ve biçimlendiğini devletin ideolojik aygıtlarıyla göstermektedir. Althusser, ideolojiyi bireylerin kendi varlık koşulları ile hayali ilişkileri olarak tanımlar. Althusser, ideolojinin yanlış bilinç olarak bilinmesine karşı çıkar. Çünkü ideolojilerin kilise, cami, medya, okul ve sendika tarafından bireylere empoze edildiğini düşünür. Althusser'e göre ideoloji, medya, cami, okul, kilise, sendika gibi kurumların ürettiği görülmektedir ve bireyin ideolojiyi kendi üretmediği anlaşılmaktadır. İdeoloji, bireyleri öznelere dönüştürür ve birey kendini özgür hisseder. Fakat ideolojiyi üreten kurumlar tarafından düşünceleri şekillenir. Bireyin bilinç dışı ile ideolojiyi üretenler tarafından gizli bir şekilde ideolojiye maruz kaldığı görülmektedir. Birey, bu gizli ideolojiye maruz kaldığını fark edemediği için kendini özgür hissetmektedir. Althusser'e göre ideoloji, mevcut kapitalist sistemin yeniden üretilmesi için yapılır. Kapitalist sistemin varlığını koruyabilmesi için ideoloji üretilir. Medya ideoloji üretir. Medya ideoloji üreterek kapitalist sistemin korunmasını sağlamaktadır. Husserl, ideoloji ile bireyin nasıl özneye dönüştüğü üzerinde durur. Toplumsal pratikler olan devletin ideolojik aygıtları ile bireyin özelliklerini, tercihlerini, beklenti ve değer yargılarını oluşturur. Althusser, devletin ideolojik aygıtları ile bireylerin istenildiği gibi şekillendirildiğini göstermektedir. Burjuva toplumlarında bireyler kendilerini doğuştan özne olarak görürler. Fakat kapitalist egemen sistem tarafından bireyler özneye dönüştürülür. Bireylere empoze edilen egemen kapitalist ideoloji fark edilmediği için birey ideolojinin öznesi olduğunu görememektedir. Birey kendini yaşamının öznesi olarak görür. Fakat bu gerçek olmayan bir ideolojik kurgudur. Bireyin aslında kapitalist ideolojinin öznesi olduğu görülmektedir. Bireyin kendini özgür hissetmesi Gramsci'nin rıza kavramı ile açıklanır. Medya toplumsal pratikleri üreterek bireyi ideolojinin öznesi yapmaktadır.
Yalnızca medya değil, dini ideoloji, hukuki ideoloji, eğitimsel ideoloji ve bununla birlikte kapitalist ideolojinin türlerini içinde barındıran siyasal partiler, gruplar, örgütler hepsi beraber kapitalist ideolojiyi yeniden üretir ve bireyi kapitalist sistemin öznesi haline getirirler. Althusser'e göre bireyler doğdukları andan itibaren aile ideolojisine tabi tutulurlar. Bu aile ideolojisi kapitalist sınıflı toplumun ideolojisinden bağımsız değildir. Bununla beraber eğitim ideolojisi, dini ideoloji, hukuki ideoloji gibi değişik ideolojiler bireyin hayatına nüfuz eder. Althusser, Marx'ın kendi tarihini yapan insan görüşünü, devletin ideolojik aygıtları ile bireylere empoze edilen ideolojik rollerle bireyi özne olarak çağırması ve yaşadığı koşulları meşrulaştırması düşüncesiyle yok sayar. Althusser, ideolojinin tarihi yoktur görüşünü, devletin ideolojik aygıtlarının bireyleri ideolojinin öznesi yaparak istediği rolleri empoze etmesi düşüncesiyle açıklamaktadır.